Arkadaşlar bugün geçen haftalarda takip etmeye başladığım, müziklerini gerçekten çok beğendiğim, sesini çok beğendiğim ve farklı bulduğum Suzan Hacıgarip konuğum. Hoş geldin Suzan, merhaba. Hoş buldum, merhaba. Evet, ve enerjik ve genç insanları gerçekten seviyorum. Bambaşka bir... Çok teşekkür ederim. Süpersin. Sen de öylesin. Hep öyleydin zaten. Teşekkür Yıllardır ederim. takip ediyorum. Suzan, merak ediyorum. Neler yapıyorsun? Nasıl başladın bu işe? Böyle çok kısa geçerek, hızlı bir şekilde bugüne gelir misin? Ebru Hocam, ben aslında dinleyerek başladım her şeye. Önce dinledim, sonra yazdım, sonra böyle gitar çalarak taçlandırdım bu süreci. Wow. Besteledim. Ben bir şey diyeceğim. Çok şimdi her konuğumun farklı bir kimyası var. Senin inanılmaz edebi bir girişin var ya. Evet ya, Teşekkür ederim. acayip edebiyatla ilgili bir tarafın var. Böyle bir taraf var mı? Öncelikle ben mi uyduruyorum? Yani biraz içe dönük bir insanım. Çocukluğumdan beri böyleyim aslında. Hı. Bu da beni tabii biraz daha böyle içgüdü insanı yaptı. Her şeye daha duygusal bakıyorum. Daha farklı bir pencereden bakıyorum. O yüzden olabilir. Teşekkür ederim ama iltifat olarak alıyorum. Kesinlikle bir iltifat. Yani çünkü daha ilk cümle kuruşun o kadar böyle süzgeçten geçirilmiş ve hem kalpten ama bir yandan da böyle bir ritmi var. Yani konuşmanın bile bir ritmi var. Bu doğal bir beste kabiliyeti demek Suzan. Farkında mısın bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Peki şimdi yolculuğunda kaç senedir profesyonel olarak yayınladığın şarkılar? Ben 2020'den beri yapıyorum bu işi aslında. Pandemi. 2019-2020. Tam pandemiye falan denk geliyor o zaman. Evet. Profesyonel olarak o şekilde başladım. Ondan önce üniversite dönemlerimde birazcık böyle hani yazdıklarımı besteleyeyim daha doğrusu o taraklara girdim. Güzel oldu çünkü hikaye anlatmayı sevdiğimi fark ettim bir noktada. İnsan böyle içinde tuttuğu şeyleri başka bir şeye dönüştürmek istiyor. Böyle bir yeti varken bunu boşa gitmesini istemem kendimde. Benimki tamamen böyle hikaye anlatma isteğiydi. Öyle başladı yani. Peki üniversitede hangi bölüm okudun? Müzikle alakalı bölümler mi okuyordun? Ben konservatuvara girdim. Niğde Üniversitesi'nde. Fakat bitirmedim. Çünkü... Nerede yaşıyorsun bu arada? Niğde'de misin? Yok, ben normalde Antakyalıyım ama İskenderun'da yaşıyoruz ailemle. İstanbul'a git gel yapıyorum. Kayıt süreçlerim o şekilde ilerliyor. Acayip, çok acayip. Niğde'de konservatuvar, Antakya'da bir hayat, İstanbul'da. Sen böyle İstanbul'da yıllardır yaşıyormuşsun havası veriyorsun bana sürekli yani. Hayır ama çok sık geliyorum. Yani ayda en az 2-3 kere buraya uğruyorum. Hatta bazen 2 ay kalıyorum. Ama işte henüz o İstanbul'a yerleşme hissin yok. Riskini alamıyorum. Umarım hissi değil riski. O da çok güzel. Peki, harika. Sanırım bir risk. Şimdi bir de senin yaptığın müziği şöyle bir dinlediğim zaman ilk başlarda daha çok akustik şeyler üzerinde ilerlemişsin. Hani gitar çalıp söyleme. Aslında çok böyle sade bir şekilde müziğe dokunmak, yavaş yavaş içine girmek gibi bir hissin var. Sonrasında böyle bir fena bir aranje dönemi başlıyor. Bayağı altyapılar gelmeye. Bu nasıl bir geçiş yani? Hani sen böyle şansına giderken çok iyi bir aranjörle mi karşılaştın yoksa hep çevrende vardı da sen mi değerlendirmiyordun? Yani nedir durum? Şöyle ilk başlarken tabii ki dünyaya çok yabancıyım. Müzik teknolojileri zaten ayrı bir dünya. Yani müzik yapmak ayrı bir şey. Ama bunun mutfağında harmanlamak, baharatlamak bambaşka bir şey. Bunu keşfetmek aslında biraz geç oldu benim için. Ben hatta müzikten para kazanılabildiğini, müziğin okunabilir bir şey olduğunu bile çok sonra keşfeden biriyim. Hayatımı şansımdır galiba. Hep iyi insanlarla karşılaşıyorum sanırım. Çok tatlı insanlarla karşılaştım. Ne güzel. İlk aranje deneyimim de Azelbert Murat Acar ikilisiyle çok sevdiğim arkadaşlarımla tanışarak oldu. Onlar bana ulaştılar. Sesime karşı kayıtsız kalamadıklarını söylemişlerdi. Bu beni çok mutlu etmişti. Sesime karşı kayıtsız kalamadılar. Müthiş. Röportaj başlığı geldi. Harika. Ya birazcık mütevaziliği kenara bırakarak konuştum ama. diye varacağım, harika. Evet, o konuya da geleceğiz. Tamam. Kesinlikle bu arada hayatım boyunca bugüne kadarki hayatım söyleyeyim.
Eee, kimse bu kadar nokta atışı bir yorum yapmamıştı benimle alakalı. O yüzden çok mutlu oldum. Hatta ben, sizi çocukluğumdan beri takip ediyorum bu arada. Siz bu işe ilk başladığınızdan beri Çok neredeyse teşekkür ederim. ve çok keyif alarak takip ediyordum zaten sizi. Hep şunu söylüyordum: "Şu an değil, umarım beni keşfetmez. Şimdi değil. Şimdi değil. Hani henüz hikâyemi anlattığımı düşünmüyorum." Hı hı. dediğim bir süreçte. Neyse ki çok zamanında, çok doğru bir yerde karşılaştık sizinle. Müthiş, Eee, çok mutluyum o yüzden. müthiş. Bence. Değişik bir sesin var Suzan. Yani mesela, Teşekkür ederim. bu değişiklik hakikaten böyle analizde de anlatmaya çalıştım ve uzun uzun anlatmaya çalıştım. Beni etkileyen kısmı ben çünkü genelde hani hacimli, kuvvetli sahneye çıktı mı deviren böyle seslere çok tutkulu bir insanım yani. Erkek, kadın fark etmez. Genel müzik ve ses kimyasında böyle bir şey arıyorum. Çünkü biz de Hı hı. okul dönemlerinde hep böyle bir şey üzerinde kurduk hayatımızı. Evet. Ama seninle ilgili dinlediğim şey aslında bu kuralların tam böyle arkasından geçip tekrar aynı yola ulaşan, tekrar aynı düzleme gelen ve karşına çıkan bir şey. Bu sesle ilgili yolculuğunda ne hissettin? Nasıl dönemler yaşadın? Çünkü bu bir psikolojik dönem gibi. Yani ben buyum ve ben bu şekilde kendimi ifade edeceğim. Benim gibi düşünen insanlara karşı nasıl bir tavrın oldu? Ben hep böyle müziğin çok dinlenildiği ama çok hibrit müziğin dinlenildiği bir evde büyüdüm. Radyo çocuğuyum aslında. Kafamın içinde birden fazla ses var. Sadece Batı değil, sadece Arapça değil. Çünkü Antakya zaten işte medeniyetin olduğu bir yer, çok fazla medeniyetin bulunduğu bir yer olduğu için ben Feyruzlarla büyüdüm, Necva Keremlerle, Nelsi Ajramlarla büyüdüm. Bir yandan dedem çok şekerleme yapmayı seven biriydi gün içerisinde. Radyoyu başucuna koyar, hep o şarkıları dinlerdi ve ben aynı zamanda Neşet Ertaş'la da büyüdüm. Sabahat Akkiraz'la da büyüdüm. Aklınıza gelebilecek her şeyi dinledim aslında. Bu kadar fazla sesin bir arada olması bana çok keyif verdi. Çünkü tek bir yere takılı kalmak çok benlik değil. Zaten yaptığım işte de birazcık hibrit olayını kullanmaya çalışıyorum. Biraz karışık. Ne arabesk ne batı. Aslında hani bir ismi bile yok belki de. Ama folk tarafta kalmaya çalışıyorum. Bu bana çok keyif veriyor. O nameler zaten çok içgüdüsel bir şey. Yapmayı da çok seviyorum. Ama sesi kullanma konusuna gelirsek profesyonel olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Herhangi bir ses eğitimim yok. Konservatuvara evet gittim ama tamamen enstrüman icra konusuydu benimki. Kafa sesiyle bir hayat yaşıyorum. Biraz yoruyor. Biraz Çok yoruyor. güzel. Ama çok keyif alıyorum. Aslında Suzan Cigarip o. Yani ben böyle diyaframdan bağıra bağıra şarkı söylediğimde aslında Suzan Cigarip olmuyorum. Ve insanlar bunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. "Aa, bu senin sesin değil." diyorlar. Ben de bunu bozmuyorum. Ama öyle söylemeyi deniyorsun o zaman. Zaman zaman. Deniyorum ama çok başarılı olduğum söylenemez. Güzel. Evet. Türküler duydum senden pek çok kayıtta. Hı İlk hı. başta bol bol türkülerin varmış senin internette Çok galiba. severim, evet. Bol bol bir farklı tek gitarla. Güzel Hı hı. çekimleri olan bu arada videolar Evet, hep. evet, yaptık. Ama güzel çekimler. Uğraşmışsınız yani hep bunlarla ya. Evet. Gerçekten uğraşmış. Ben mesela bu ilgimi çekiyor. Şimdi konservatuvardan okudum ayrıldım diyorsun. Bu hayatının büyük zamanında konsantre yani iyi çekimler yapayım. Yani sanatla ilgili dokunuşun hayatında nerede oldu da bunları bir araya getirdin? Çünkü genelde şu var Suzan, müzikle konservatuvar veya müzik okumayan kişiler bununla ilgilenmiyorlar da. O nedenle çekimleri çok amatör olabiliyor, ne bileyim kayıtları kötü olabiliyor. Ama sen hiç öyle düşünmemişsin hani. Aman kaydımız iyi olsun, aman videomuz daha güzel olsun. Böyle bir kaygın var çünkü o bakımdan soruyorum. Maalesef öyle bir kaygım var. Belki de o kaygım olmasaydı şu an Maalesef. çok fazla daha içerik üretmiş olurdum. Ben başlarken çok eski model bir telefonla başladım. Onun mikrofonuyla başladım. Ama şunu her zaman önemsedim. İşte arkadan çok ses gelmesin. Sesim mesafesi iyi olsun telefona. Gitar hani sesimi bastırmasın. Bir uygulama var mı reverb ekleyeyim üzerine.
daha tatlı duyulsun. Ya önce benim beğenmem gerekiyor bir şeyi. Sanırım önce kendimi ikna etmeye çalıştım. Bu beni biraz yavaşlattı. Ama bir noktada istediğim yere de getirdi. Şu an yaptığım birçok şeyden çok memnunum mesela. Çünkü bir şeyi hissettirmek benim ana amaçlarımdan biri aslında. Hı hı. Bu şekilde başladı. Aslında konservatuvarı bırakmamın sebebi rahatça müzik yapabilmek. A! Çünkü dünyamı çok fazla daralttığını fark ettim. Bir şeye Güzel. yorum katamadığımı, aslında olmak istediğim yerde olamadığımı, yapmak istediğim şeyi yapamadığımı fark ettim. Bana hitap etmedi o bölüm. Yani bir de Türkiye'de maalesef konservatuvar kültürü çok değer görmediği için yeterince özveri de yok bence konservatuvara. Belki de eskiden çok farklıydı. Ama maalesef şu an aynı şeyi düşünmüyorum. Hı hı. Müzik teknolojileri benim daha çok artık dikkatimi çekiyor. Çünkü işin mutfağı. Ya hani bir yeti var diyebiliriz. Bu yetiyi mutfakta harmanlamak, işte o yemeği güzelce hazırlamak daha keyifli geliyor. Bunu da bildiğimiz zaman en azından kendi kafamızın içindeki dünyayı daha kolay aktarabiliriz karşı tarafa diye düşünüyorum. Amatör bir şekilde ilgileniyorum yine. Kendin bir stüdyon var mı şu an halihazırda müziklerini yaptın veya böyle bir ekipman düzenin var mı? Yoksa bir yere gidip mi kayıt yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun müziklerini? Çok basic bir ekipman setup'ım var. Onun dışında arkadaşlarımın yanına da gelip kayıt alıyorum. Özellikle İstanbul'a gelme sebeplerimden biri bu oluyor. Bu şekilde bir düzen tutturdum. Şu Peki an iyiyim. beste düzenin nasıl peki mesela? Yani böyle çok aralıklı şarkı mı yayınlıyorsun? Böyle albüm falan mı girmek istiyorsun? Yani bununla ilgili bir planın var mı gelecek 4-5 senede? Çok plansız yaşıyorum. Çünkü yani çok hislerle eş zamanlı gittiği için duygularla özellikle. Örnek verebilirim buna. 8 aydır şarkı yazmadım. Peki buna izleyicin ne diyor senin? Tamam ya canım biz de anlayışla karşılıyoruz. Beni çok iyi anlıyorlar bence. Çünkü Mükemmel. Mükemmel. Aynı benim gibi seyircilerdi değil mi böyle? ben kimseye gül bahçesi vaat etmedim. Çünkü gerçekten çok fazla duygu yoğunluğu olan şarkılar yapıyorum. Öyle düşünüyorum. En azından kendimi etkileyebilme noktasında başardığımı düşünüyorum. Bunu karşı tarafa verdiğimde zaten o şarkıyı hazmetme süresi de çok uzun oluyor. Ya önce bir şarkı dinleniliyor. Sonra Suzan bunu anlatmak istemiş oluyor. Sonra evet yaşadık oluyor. Yani böyle giriş gelişme sonuç o zaten bir hazım süreci uzun sürüyor. Yani bir şarkıyı bence gerçekten hazmetmek zor aslında. Gerçek anlamda dinliyorsak eğer. Bunu yaparken de çok geniş bir süreçten geçiriyorum. Geniş bir süzgeçten geçiriyorum şarkıyı. Bütün şarkılarını bir dinledim. Baya böyle hani down tempo, düşük. Evet. O enerjisi yani böyle bir bütün parçaları üst üste dinlediğin zaman bak depresyona girmiyorsun. O başka bir hikaye. Yani dramatik hikayeler anlatan insanlar vardır. Bu biraz arabesk kültürüne de yakındır aslında. Şimdi Feyruz arabesk kültürü değil. Yani sen öyle bir kültürün içinde büyüdüğünü görmedim ben şu anda. Sözlerinde bir arabesk işte. Yıkıldım abi bir daha dönemiyorum. Tarzında bir hikayen yok senin ama çok da böyle hype'ız inanılmaz iyiyiz dedi. Yok İyiyiz yani. İyiyiz ya. Fena gitmiyor gibisinde. Hep böyle bir temkinli duruş var. Bilmiyorum müzik tarzın hep böyle mi sürdürmeyi düşünüyorsun yoksa bazen ben de sıkılıyorum. Birazcık değişik şeyler denemek istiyorum mu diyorsun? Ne bekliyor? Seyircilerin senden ne bekler? Mesela ben artık bir seyircinim. Ben de bir şeyler bekliyorum artık senden Suzan. Aslında kafamı çok karıştıran tarzlar olabiliyor. Bazen çok elektronik dinliyorum ve aslında çok güzelmiş. Bunu bu şekilde harmanlasak olur mu gibisinden düşüncelere çok giriyorum. Sonra diyorum ki acaba insanlar buna hazır mı? Çünkü ben gitar çalıp kayıt alan çok basic bir setup'a sahip bir şekilde çıkmıştım insanların karşısına. İnsanlar buna alışmışken neredeyse bir aranjmanla geldim onlara. Bir sürpriz zaten. Bence müthiş. Onu tutturduk bir şekilde. Birazcık sendelediler bence. Öyle mi? Ama kabul ettiler, evet. Şimdi biraz daha böyle okey Suzancı garip tarzı oturuyor gibi. Belli bir sound oluşturdum kendime.
Özellikle birbirine benzemeyen şarkılar üretmeye çalışıyorum. Kendine has şeyler olmasına özen gösteriyorum yaparken. Hı hı. Ama tabii ki kafamı karıştıran tarzlar oluyor bazen. Ya Hımm. ben de bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Her an her şey oluyor. Güzel olan her şeyi seviyorum. Muhteşem, muhteşem ama değmez parçan hakikaten inanılmaz ya. Ya, o parçayı dinlediğim an o tizler dokunmaya başladığından itibaren bak anında kapattım ilk dinlediğimde. A, Hemen çok dedim bu hafta teşekkür sonu ederim. analizini yapacağım. Hemen. Çünkü direkt fark. Yani bu kadar hani böyle su gibi akan bir parçanın böyle bir değişime uğrayıp namelerle süslenip ve gerçekten hani sözle müziğin harika uyumu diyorum ona. Değmez kelimesini öyle güzel anlatıyorsun ki değmeyecek şekilde söylüyorsun. Bak Çok teşekkür gerçekten. ederim. O çok özel bir şey. Orada yakalamışsın o duyguyu. Ya bu çok zor yakalanan bir şey. Yani hem bestecinin sözü hem müziği ve kimyayı bir araya getirip ifade edebilmesi Hı çok hı. büyük bir sanat. Ve ben bu sanatı gördükten sonra şimdi artık peşine düştüm. Bu sanatı görmek istiyorum devamlı. Çok Hani böyle teşekkür ederim. yani Antakya sofrası gibi yani. O sofrayı Evet, devamlı evet, evet. büyütmek çalışıyor ya. Hadi daha da Kesinlikle büyük öyle. sofra olsun. Çok acayip. Ya o sofraya renk katmak, ya benim bu hayatta gerçekten çok istediğim şeylerden biri. Hep kendimden bir parça bırakmak bu dünyaya. Kendimden bir parça serpiştirmek bu dünyaya. Giderken bile Suzan'ın böyle bir şarkısı vardı desinler. Yani benden bir şey bırakmak istiyorum. O yüzden yaptığım şeylere gerçekten çok özen göstererek yapıyorum. Öylesine yapmak hiçbir zaman İşte. amacım haline gelmeyecek, gelmedi de. O yüzden biraz yavaşım. Buradan iki Ama tane şey olunca da soracağım oluyor. sana. Lütfen. Değmez'in hikayesi var mı? Var. Zaten sanırım bu kadar güçlü bir hikayesi olduğu için insanlar bu kadar hissetti. Ben buna da çok inanırım. O şarkıyı yazarken, hatta yazdıktan sonra bir yarım saat oturup demosunu dinleyerek ağladım. Çünkü ben bile yazdığım şeyden çok korktum. Yani başımdan geçen şeyleri böyle... Ya Anladım. Değmez aslında benim kendime yazdığım bir şarkı. Evet, biri yazdırdı bana o şarkıyı. Hı hı. Ama Değmez böyle benim kendime attığım, hani uyan artık tokadı Hmm. gibi bir şeydi. Çok O çok güzel. tokadı atmam gerekiyordu kendime. Attım ve sanırım insanlar da bunu hissetti. O yüzden bir yankı buldu her yerde. Peki konser sistemin nedir? Konserlerle alakalı neler yapıyorsun? Düzenli bir konser veya izleyiciyle buluşman var mı? Ya böyle bir Düzenli bir takvimim yok. Hı Ama hı. arada bir tabii ki oluyor. E, Hı Tatlı da oluyor. hı. Çok fazla konser kitlem henüz oluşmadı. Hı. Ama yavaş yavaş düzene Bence oturtmaya oluşacak. çalışıyorum. Ben Umarım. tanıştığım insanlara hemen söylerim. Ya bundan önce mesela röportaj yaptım çok insanla. Daha konuşurken derim ki senin yakında korkunç bir takvimin olacak. Abi çok iyi geliyorsun. Ben bunu hissediyorum. Ve ondan sonra böyle arsızca konser vermeye başlıyorlar. Bu benle ilgili bir şey değil. Bu aslında tanıştığım kişinin enerjisiyle Hı aldığım bir hı. şey. Karşılığında söylüyorum. Senin bu yaptığın bestelerin karşılığı böyle bir şeye dönüşmek zorunda Suzan. Kaçınılmaz bunu yaşayacaksın. Ve çok güzel bir şey bu. Çünkü ana kitlen aslında direkt senin yaptığın müziğe bağımlı bir kitle. Hı hı. Yani popülere bağımlı değil. Popülere bağımlı olmadığı için de sen ne yapıyorsan ona bağımlı olacaklar. Evet. Bu çok güzel bir şey. Onunla senin üretkenliğin burada bizim için kıymetli bir noktaya geliyor. Sen ne kadar üretirsen biz senin o kadar fazla konserine gelmeye başlayacağız. Umarım. Çok isterim. Ben kesinlikle eminim bundan. Çok güzel ve vereceğin konser takvimlerinde heyecanla bekliyorum. Bunu hem izleyicisi olarak söylüyorum hem buradan bütün Suzan'la çalışacak menajerlere de şimdiden diyorum ki her yere gönderin Suzan'ı. Türkiye'nin her yerinde dinlenecek gerçekten çok güzel şarkılarım var. Umuyorum çok daha da güzel olacak. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ben çok teşekkür etmek istiyorum. İnsanlarla tanıştırıyorsunuz aslında bir noktada bizleri. Sizden sonra bana çok güzel mesajlar geldi. İlk defa dinliyorum. Çok beğendim. Oradan geldim, buradan geldim. Ya çok hoşuma gidiyor bunlar. Bir Harika. gün sizinle böyle bir konuşma yapacağımızı biliyordum. Süpersin, Sadece süpersin. Bu da gününü müthiş. bilmiyordum. O yüzden çok mutluyum.
Çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Suzan Hacıgarip. Her yerden takip edin, bakın, şarkılarını dinleyin. Eminim çok keyif alacaksınız. Gerçekten samimiyetle müzik yapan çok özel yeteneklerden biri. Bunun haricinde hani sesinle alakalı da ben inanıyorum ki sen konserlerle beraber coşacağın şeyde hep daha ileriye gidebilecek bir yeteneğin var. Bunu da Çok kendin teşekkür ederim. keşfedeceksin. Daha çok gençsin gördüğüm kadarıyla Suzan. 28 yaşındayım. Geçen hafta 28 oldum. Daha genceciksin. Eminim ki Teşekkür önündeki ederim. uzun yıllarda sana çok şeyler katacak. İnşallah tekrar başka yerlerde, başka şekillerde sohbet etme şansımız da olur. Seni Çok her teşekkür zaman burada ederim. Çok ağırlamaktan mutluluk incesiniz. duyacağım. Süpersin. Kendine çok iyi bak.